Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle güzel bir marine etek yapıyoruz. İyi seyirler dilerim. Evet, kıyafetimiz bitti, editler yapıldı ama içime sinmediği için yine buradayım. Başlangıcımız lacivert olduğu için çok da yakından çekmeme rağmen yine de çok güzel anlaşılmadığını düşündüğümden dolayı yeniden beyaza göstermek istiyorum. 4 zincirle yukarıya çıktım. Üçlü trabzanlar yapıyorum. Halkamın içerisine 3 tane. İki zincir çekiyorum arada. Tekrar 3 trabzan yapıyorum. Etek boyunca ve bluz boyunca hep üçlü trabzanlar kullandım. Yine 2 zincir, 3 trabzan yaparak devam ediyorum. 2 zincir. Şurada birazcık halkamı küçülteyim. Tekrar aynı yuvadayım ve tekrar 3 trabzan yapıyorum. Halkamızı küçültüyoruz ve ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sırayı da basitçe anlatacağım arkadaşlar. Şimdi burası bizim eteğimizin başlangıç bölümü. Ön ortasından alt bölümden başlıyoruz eteğe. Dönüyoruz 4 zincirle buraya 2 tane üçlü trabzanlardan oluşan dolgu yapıyoruz. Araya bir zincir çekiyoruz. Tekrar aynı dolgudan tekrar zincir, tekrar üçlü dolgulardan 2 tane yapıyoruz. Bu 2 tane yaptığımız bölümlerde zincirlerimiz 2 tane, arada çektiğimiz zincirimiz bir tane, dönüşte 4 zincir çekiyoruz ve diğer tarafa tek bir trabzan yaparak batıp boşluk oluşturduğumuzda da 2 kere tığımıza dolayıp 4 kere de çekerek uzun bir trabzan yapıyoruz. Eteğimizi sihirli halka ile başlıyorum. Şuradan bir zincir yaparak hemen halkamı tamamladım. 3 zincirle yukarıya çıktım. 1 2 3 trabzan yapıyorum. 3 tane yan yana. Araya 2 zincir çektim. Tekrar 3 trabzan yapacağım. Ve tekrar aynı yere devam ediyorum. Araya tekrar 2 zincir çekiyorum. Yuvamı birazcık küçülttüm. Şu kameramı da birazcık ayarlayayım. Çok yakın oldu galiba. Bir saniye. Evet, şu an daha yakın. Şöyle 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, 2 zincir, tekrar 3 trabzan, 2 zincir ve 3 trabzan şeklinde burayı ördükten sonra dört zincirle yukarıya çıkıyorum, dönüyorum ve buradaki yuvamın içerisine 3 trabzan yapıyorum. Üçlü. Bütün trabzanlarım üçlü olacak.
Aralarda 2 zincir çekeceğim bu ikili dolgularımın. Şurada ben genelde zincir çekmiyorum ama bunda çekeceğim. Çünkü etek ucumun dümdüz olmasını istiyorum. Bu etekteki püfümüz bu olacak. Aradaki bir zincir. Evet, şansımıza da tam başlangıca düğüm geldi. Neyse, onu şimdi bir şekilde saklayacağız. 2 zincir çektik. Bu vesileyle de düğüm saklamayı da görmüş olacağız. Çünkü ben hep aynı şekilde saklıyorum düğümlerimi. Düğümüm burada sol elimdeyken içinden üstünden sararak örüyorum. Sonuncuda da şunu yapıyorum arkadaşlar. Bir tane trabzanımın birinci ilmeğini çektim. Düğümü, ipimi, bir de çok katlı olduğu için koyu renkte de biraz zor gözüküyor ama inşallah gözükür. Şöyle görüyorsunuz, ikinci ilmeğimi aldım ve şurada son kalan ucunu da şu zincirimin içine hapsediyorum. Şurada bir tane minik bir şey kaldı, onu da tığla çekeceğim arkadan ve araya bir zincir çektim. Tekrar bu tarafa dönüyorum, diğer yuvadayım. Ses gelmesin diye bütün camları, kapıları kapattım. Şu an burada bir tane sinek var. Maşallah, o da yeterince ses yapıyor. Bu ipim neden böyle çıktı benim, anlamadım. Şunu şöyle yapalım. Bir yandan da ipin gariplikleriyle boğuşa boğuşa gidiyoruz. Burada yine bir zincir çektim ve köşeye bir trabzanla iniyorum arkadaşlar. Şuradaki 4 zincirle çıkmış olduğum yerin tam karşısını yaptım ve şöyle bizim marin eteğimizin başlangıcını yapmış bulunuyoruz. Şimdi döneceğiz. Yine burada ikili dolgu, araya bir tane üçlü trabzan, tekrar ikili dolgu, tekrar üçlü trabzan, tekrar ikili dolgu şeklinde ilerleyerek istediğimiz genişliğe ulaşana kadar. Buradaki genişliğimiz, baz almamız gereken genişlik, kalça ve basen ölçülerimiz çok önemli. Çok doğru ölçmelisiniz. Çünkü bu eteği giyeceğiz. Sonuçta oturacağız, kalkacağız, yürüyeceğiz, hareket edeceğiz. Bolluk vermemiz önemli. Hemen bu noktada ben etek ucumu bir ölçmek istiyorum. Görebiliyor musunuz acaba? 54 santime ulaştım. İstediğim noktadayım. Eteğimizi kalça ölçüsüne göre yapıyoruz arkadaşlar. 108 benim 2 santim pay vermiş olduğum bir kalça ölçüsü. Onu ikiye bölüyoruz. 54 santim ve şuradaki yaptığımız işlemi artık yapmıyoruz. Burada zincir çekerek dönüyorduk. Bu zincirimizi alıyoruz. Şöyle şu ortaya sık iğne ile batıyoruz. Tekrar zincir çekiyorum. Ve şuradaki yuvama geliyorum. Görüyorsunuz. Şuradaki yuvama geliyorum. Ve ben artık bu eteğimin kenarının dümdüz yukarıya kadar çıkabilmesi için
Hep böyle bir tane içe giderek 3 trabzan yapacağım. Görüyorsunuz, hemen eteğimin yan tarafı yukarıya doğru döndü. Bir de şu tarafta yapacağımız işlemi göstermek istiyorum. Burası aynen böyle dolanıp dümdüz gelecek. Hemen şurada biraz ipimden bolluk yapayım. Burayı da size kısaca göstereyim. Buraya kadar geldik. Şimdi 3 tane trabzanımı sonuncu olarak buraya yaptığımı düşünüyoruz. Ve burada şu son olarak yapmış olduğum dolgumun tam ortasına bir adet trabzan yapıyorum. Ve orayı da görüyorsunuz, hemen düzleşiyor. Ve burada tekrar aynen demin yapmış olduğum iş gibi 3 zincir çekiyorum ve şuradaki yuvama gelip batacağım. Ve burası da dümdüz yukarıya doğru gidecek. Eteğim bele kadar aynı şekilde gelecek. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bunun takımını örüyoruz. Şimdi kalçalardan öre kalçamıza kadar geleceğiz. Kalçamıza geldikten sonra arkadaşlar, tabi burasıyla şurası arasında mesafe var. Şu bölüm, orta bölüm yukarıya doğru üçgen şekilde çıktığı için biz etek boyumuzu yandan değil ortadan alacağız. Eğer yandan alırsak eteğimiz istenilenden uzun olacak. Evet, eteğimin şu anki hali bu. Yanlarımızı görüyorsunuz. Henüz yan uzunluğum istediğim uzunluğa gelmedi. Ama artık etek ucumdan şurayı ölçtüğümde benim istediğim uzunluğa geldi arkadaşlar. Bu mini bir etek olacak. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Artık burayı örmeyeceğim. Burası düz olması gerekiyor. Burayı da örmem gerekiyor. Burayı arttırmadan nasıl öreceğimi anlatmak istiyorum şimdi size. Baştan itibaren 7 sıra lacivert, 4 sıra beyaz, tekrar 7 sıra lacivert, tekrar 4 sıra beyaz örmüştüm. Bu sıralamada gitmek zorunda değilsiniz. Ben bunu bluzda örmüştüm. İkisini takım yapıyorum şimdi. Balayına gidecek bir güzellik için örülüyor. Burada ben şu yandaki örgümü devam ettireceğim. Şurası eteğimin ön ortası. Ön ortasına geldiğimde bir farkımız var. Hemen onu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde orayı nasıl düz bir hale getireceğimizi adım adım göstermeye çalışacağım. Biz artık ön ortasında o ikili trabzan dolguları yapmayacağız. Yavaş yavaş yana doğru gidecek bizim örgümüz. Bu yan tarafta yavaş yavaş yukarıya doğru çıkacak, istediğimiz santime ulaşacağız. Ve bir köşe yaparak kalça ve bel ölçümüzü eşit yapıyoruz. Ben bir düşündüm, acaba beli incelterek yapıp yana fermuar mı taksam diye. Ama ipim ince olduğu için ne kadar ince bir fermuar da kullansam orada bir kalınlık yapacaktı. Çok rahat giyinmeyecek diye düşündüm. Ve bir de fermuarlı kıyafetlerde fermuara ipin sıkışması olayı çok sinir bozucudur. Onu da hatırladığım için vazgeçtim. O yüzden bel ve kalça eşitliğimiz aynı olacak. Ben daha sonra bele
Beli örerken beraber öreceğiz. Detaylarının hepsini göstereceğim. Böyle bir bağcık geçme bölümü ekleyip bağcık ile bel ölçüsüne ulaşacağız ve orada da bağcığımızın fiyonguyla bir tatlılık olmuş olacak. Marin eteğimizin ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Hoşça kalın.